Ne demişler? Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Cumhur Reis Recep Tayyip Erdoğan stokçuluk yapan bedelini ağır ödeyecek dedi. Allah razı olsun diyoruz biz de. Peki bu fiyatların bu kadar artmasının sorumlusu kim? Bu araç fiyatları niye bu kadar arttı? Bu halkı, bu insanları ikinci hatta üçüncü sınıf vatandaş konumuna getirenlere de ceza kesilecek mi? Kısası uygulama doğru ama sadece bir tek bayi yapmadı. Birçok bayi araç stokladı. Herkese selamlar. Otomobil satışı yapan şirketler piyasada araç kalmadığı gerekçesiyle çok sayıda sıfır araçları saklayarak stok yapmaya başlamışlardı. Buna istinaden Ticaret Bakanlığı İzmir'de bir bayiye cezai işlem uyguladığını açıklamıştı geçenlerde. Biz de bu konuya ayrıntılarıyla bakıp konu hakkında bir iki kelamda bulunacağız. Ağustos ayında ÖTV baremlerinde yeni bir düzenleme gelmişti, hatırlarsınız. Bu ÖTV bareminin düzenlemesiyle birçok otomobil %80'lik ÖTV diliminden %50'lik vergi dilimine düşmüştü. Ama gel gelelim o dönem hiç kimsenin bu düzenlemeden yararlandığını duymadık. Çünkü ne ilginçtir ki özellikle fiyatı düşen araçlar hiçbir bayide bulunmamaya başlamıştı. Tabi çip krizi diye bir bela da olduğu için araba bulunmamanın kılıfı da çoktan hazırdı. İşte tam o dönemden sonra araba stoklama olayları sürekli gündeme gelmeye başlamıştı. Ondan önce yok muydu yani? Vardı ama bu Ağustos ayından itibaren alenen yapılmaya başlamıştı. Nereden anlıyorduk bu durumu derseniz, ben engelli arkadaşlar için sürekli bayileri arayıp fiyat alıyordum. Ona göre engelsiz dostlar için video hazırlıyorum. Ulan Türkiye'de aramadığım bayi kalmıyordu. İstanbul'undan İzmir'ine, Ankara'sından Diyarbakır'ına kadar birçok bayiyi aradım. Hiçbirinde de araç yoktu. Sonra adı lazım değil sarı siteye giriyorum, 0 kilometrelerde yüzlerce ilan yer alıyor. Sonrasında ise Otomotiv Distribütörleri Derneği binek araç satışlarını açıklıyor, 40 bin 50 bin adet araç satılmış deniyor. Haziran-Temmuz ayında satılandan bile daha fazla araç. Ki bunları boş verin. Zeytinlik'te yağlanmaya giden 300 küsürden fazla araç mı dersin? Bayilerin otoparkları hınca hınç dolu mu dersin? Ne ararsan var. Her daim ülkemizde araba stoklama olayı vardır. Ama işte o Ağustos ayından itibaren, özellikle de o tarihten itibaren daha da fazlalaştı. Önceki videolarımızda devletimizi bu duruma el atması noktasında sürekli çağrıda bulunmuştuk ve tüm bu olanlardan sonra İzmir'de bir otomotiv bayisine stokçuluk cezası kesildi. Buna ek olarak açıklamalarda tüm sektörlerde yaşanan haksız fiyat artışları ile tüketicilerin mallara ulaşmasının engellenmesine neden olan stokçuluğun yakın takip edildiği belirtildi. Yaşanan bu durumların üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin uyarıda bulunmuştu. Stokçuluk yapanlara en ağır cezaların verileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun bedelini ağır ödeyecekler ifadesini kullandı. Sayın Cumhur Reis, kesilen ceza pek ağır olmadı maalesef. Yani ağır ödemediler. Bu cezayı stoklanan araçlardan 2 tanesini sattıkları takdirde zaten karşılayacaklardır. Yüksek bir para cezası ya da başka bir yaptırım olsun ki bir daha kimse böyle bir şeye cüret edemesin. Ya sen bir markanın Türkiye'deki satışını almışsın. Zaten o aracı sattığında %'lik kar payını alacaksın. Artı servis hizmetin var. Asıl kazancını da burası oluşturuyor. Araçları satmayıp bekletmek nedir ya? Ya da aracı satılmış gösterip ikinci elden daha yüksek bir fiyata satamazsın. Bu durum büyük bir terbiyesizlik. Şahsım adına söylüyorum, benim için iş ahlakı çok önemli. Ben bu tür işlere bulaşmış bir markadan kesinlikle araç almam. Aracı ne kadar da beğensem yine de almam. Genel merkezlerinin bu tür bayilere ağır yaptırımlarda bulunmasını istiyorum. Çünkü bu tür bayiler sizin markanızın adını kirletmekte. Dostlar, siz de bu konu hakkındaki fikirlerinizi yorumlarda yazabilirsiniz. Hatta elinizden geliyorsa bu videoyu başka insanlara da ulaştırın. Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun İzmir'de bir otomotiv bayine stokçuluk yaptığı gerekçesiyle üst sınır olan 545.500 lira ceza verdiğini bildirdi. Ne demişler? Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Yapılan hiçbir çıkarcılık, hainlik kimsenin yanına kalmaz. Bakanlığın açıklamasında bayi adı verilmemiş ama hangi bayi olduğunu hepimiz gayet iyi biliyoruz. Şimdi bu gelişme iyi bir şey ama verilen ceza çok komik bir rakam. Caydırıcılığı yok bir kere. Bir de üst limitten verilmiş. Ya böyle üst limit mi olur? Üst limit bu kadar ise alt limit 1000-2000 TL herhalde. Bu kesilen cezayı stokladıkları araçlardan 2 tane ya da 3 tane sattığı takdirde 500.000 TL'lik cezayı karşılamış olurlar yani.
Ki sadece zeytinlikte 390 civarında araç olduğunu hatırlıyorum. Rakam tam olarak aklımda değil, siz yorumlarda düzeltirsiniz. 3 araçta bu cezayı çıkarırlarsa geri kalanları da onlara kar olarak geri dönecektir. Ceza çok cüzi kalmış. Umarız bu cezalara da yeni bir düzenleme gelir. Şimdi açıklamanın devamına baktığımızda Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada tüm sektörlerde tüketicilerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için zorunlu olan ve hizmetlerde yapılan haksız fiyat artışları ile tüketicilerin mallara ulaşmasının engellenmesine sebep olan stokçuluk faaliyetlerine yönelik suistimallerin yakından takip edildiği kaydedildi. Açıklamada arz talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarına ve kurallı serbest piyasayı bozucu faaliyetlere karşı caydırıcı tedbirler alındığı belirtilmiş. Bakanlık tarafından mevzuat çerçevesinde tüm imkanların seferber edildiği aktarıldı. Cumhur Reis Recep Tayyip Erdoğan ekonomik sıkıntıların yaşanmasında stokçuların payının olduğu tezini dillendirmişti. Stokçuluk bizim dinimizde de haramdır. Bunun adı ihtikardır. Buna fırsat veremeyiz. Kimse yaptığı işle vatandaşımıza zulmedemez. Stokçuluğu bırakacaksın bir defa. Kim olursa olsun her alanda stokçuluk yapanın tepesindeyiz. Otomotiv sektöründe bile stokçuluk yapılıyor. Gıdadaki stokçuluk yenilir yutulur değil. Cezası da çok düşük. Ben talimatı verdim. Zora sokacak yaptırımları devreye sokacağız. Stokçuluk yapan bedelini ağır ödeyecek dedi. Allah razı olsun diyoruz biz de. Peki bu fiyatların bu kadar artmasının sorumlusu kim? Bu araç fiyatları niye bu kadar arttı? Bu halkı, bu insanları ikinci hatta üçüncü sınıf vatandaş konumuna getirenlere de ceza kesilecek mi? Yani biz ülkemizi seviyoruz. Bir düşman varsa tek yürek olup savaşmasını, mücadele etmesini diğer birinci sınıf insanlardan daha iyi biliriz. Ama olmayan bir düşman ilan etmenin de ülkenin gelişimine, büyümesine hiçbir faydası yok. Her neyse, uzun lafın kısası, uygulama doğru ama sadece bir tek bayi yapmadı. Birçok bayi araç stokladı. Halkın ihtiyacı varken ekonomik kazançlarını düşünüp insanların yaşamını idame ettirebilmesi için keyfiyat olmaktan çıkan otomobiller zaruri olmuştur ve bu zaruri ihtiyaçların karşılanmasına engel olmuşlardır. Bundan ötürü bu tür teftişlerin artmasını ve cezaların caydırıcı olmasını istiyoruz. Umarız buradan sesimiz yetkililere ulaşır. Bu videoda da bizden bu kadar. Hadi Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.